Merhaba arkadaşlar. Şimdi de bir pike takımının bütün dikim aşamalarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Eskiden kalan dantellerimiz, annelerimizin örmüş olduğu veya işte kendimizin örmüş olduğu dantellerimiz var. Bu danteli değerlendirmek istiyorum bu pike takımında. Umarım sonuçta güzel bir çalışma elde ederiz. Yine nervürlerle pikemi süsleyeceğim. Öncelikle tabii ki bunun için gerekli olan pikelik kumaşımız. 2 tane de yastık istediğim için bu pikeye 3 metre 30 santim pikelik kumaş aldım. Ve aldığım pikelik kumaşın eni de 2 metre 60 santim arkadaşlar. İp çekme işlemi yaparaktan bu kısımları düzeltiyoruz. En kısmından arkadaşlar ip çekiyoruz. Buradaki yamuk kısmı çıkartıyoruz. Ve bahsettiğim gibi eni 2,60 olduğu için boyunu da 2 metre 65 santim çalışmak istiyorum. Geriye kalan kısmı da yastıklarım için ayırdım. Tabii ki bu kumaşımızı alırken sadece pikelik almıyoruz. Dantellerimizi süsleyeceğiz, üzerine kapak yapacağız. Alt kısımlarının temizlemesi, patların geçirilmesi için de yine pamuk saten kumaş da almamız gerekiyor. Şu şekilde aynı tonunda pamuk saten kumaş da aldım ben. Bunu da 2 metre 70 santim aldığım zaman bana yeterli geliyor. Kestiğim parçaları şimdi teker teker size anlatayım. 2 metre 65 santim pikelik kumaşımı kestim, çıkardım. Ve elimde kalan 65 santimlik kumaşımdan 85'e 65 olacak şekilde pano yastık dikmek için 2 parça pano yastıklık kumaşımı da çıkardım. Bu şekilde. Ve yine arkadaşlar yastıklar birbirinin aynısı olacağı için kumaştan çıkardığınız kısımda desenin iki yastıkta da eşit şekilde düzgün gelmesine de dikkat ederseniz güzel bir simetri elde edersiniz. Evet, 2 tane yastıklığımı çıkardım. Kalan kumaşımı da şimdilik şöyle bir kenara koydum. Gelelim saten parçalarımızın kesimine. Şimdi 2 metre 70 santim almıştık biliyorsunuz satenimizin uzunluğunu. Öncelikle 2,70'lik kısma hiç dokunmuyoruz. En kısmından 90 santimi alıyoruz. 2,70'e 90 santimlik kısmı aldım. Pikemin kapak kısmını çıkarttım. Sonuçta bize 2,60 kalacak ama onu eşitleyeceğiz, düzelteceğiz. Fazla kısımlarını keseceğiz. Evet, bu kapak çalışmamızda yine size göstermeye çalışacağım yaparken. Biliyorsunuz şu şekilde içine katlıyorduk. Sonra şöyle plakatlarımızı yapacağız. Bakın. Bu araya ben dantelimi yerleştireceğim ve saracağım. Şu kısma dantelimi yerleştireceğim. Yine bu kısma ve bu kısma nervürler çekerek kumaşımı süsleyeceğim. Ne yaptık? 90 santim. Kapak parçamızı da kestik, çıkardık. Ve yine pikemizin alt ayak ucuna ve iki yanına gelecek pat parçalarımızın olması gerekiyor. Hem o kenar temizliklerini yapabilmemiz hem de şık bir görüntü elde edebilmemiz için bakın bu şekilde de 3 tane kenar ve alt patı olmak üzere 3 parçamızı kesiyoruz. Peki bunların ölçüsü nedir? Yine ben şu uzunluklarını 28 santim olarak aldım. 3 santim kadarını içerisine kıvıracağım. Ve bana 24 santim, 1 santimde böyle dikişe, 1-1,5 santimde dikişe giderse şu şekilde yanlarda ve alt kısımda pat parçam kalacak. Bunun için de öncelikle bir tane 28 santime 2 metre 60 santim bir parça çıkarıyorum. Bu çıkardığım parça pikemin alt ayak ucunun parçası. İki yanı içinde yine 28 santime 2 metre 10 santim kumaş çıkarttım. Bu ölçülerin hepsini açıklamalarda size vereceğim arkadaşlar. Oradan da bakarak çalışabilirsiniz. Ne yaptım? Pikemin alt ayak ucunu ve yan patlarını da kesmiş oldum. 2 yan patım, 1 tane ayak ucu. Bunları da hazırladım arkadaşlar. Şimdi gelelim tabii ki pano yastıklarımızı yapacaktık. Pano yastıklarımızı kestik. Bunların arkasının fermuarlı olmasını istiyorum. Fermuar çalışması da yapabilmek için
bütün olarak fermuar çalışabileceğim bütün bir kumaşım kalmadığı için yarı kısmını saten, yarı kısmını arkadaki yarı kısmını da pike olarak çalışacağım. Dolayısıyla fermuarlı kısmı çalışmak için 2 tane 45 santime 65 santim pike parçamdan kesiyorum. Zaten böylelikle de pikem bitiyor, hiç kalmıyor. Yine diğer yarılarını çalışmak için de 2 adet yine aynı ölçüde 45 santime 65 santim fermuar çalışması yapacağım karşı tarafı olacak olan saten parçamı kestim bu şekilde. Bunları da hazırladım. Bunların aşamasını tek tek göstereceğim. Hiç kafanız karışmasın. Verdiğime göre siz de parçalarınızı keserseniz hepsinin sırası gelecek. Bu da bizim pano yastığımız. Pano yastığımızın yine üst kısmında biliyorsunuz şurada dantelimizi yerleştireceğimiz süsleme kısmı yapacağız. Bu süsleme kısmı için de yine bu saten parçamızı kesiyoruz. Yani burada arkadaşlar, burada da biliyorsunuz şöyle dantel kullanacağız, pile yapacağız falan. Bunun ölçüsü de 85 santime 50 santim olarak aldım. 2 tane kesiyorum. Bu şekilde saten parçalarımın da kesimini tamamlamış oldum. Şimdi ben kapak patımın hazırlanmasıyla işlemlerime başlayacağım. Videolarımı sonuna kadar izlerseniz aralarda ufak ufak püf noktaları söyleyeceğim. Böylelikle hiçbir şey kaçırmamış olursunuz.